Marcel Proust ve o meşhur eseri Kayıp Zamanın İzinde. Edebiyat dünyasında adeta bir dağ gibi duruyor, değil mi? Binlerce sayfa, labirent gibi cümleler ve anıların içinde kaybolduğunuz derin mi derin bir yolculuk. Peki insanı bu kadar içine çeken ne bu devasa eserde? Gelin hep beraber bir dalış yapalım ve bu başyapıtın katmanlarını şöyle bir aralayalım. İşte, bütün bu analizin merkezindeki soru da tam olarak bu. Prost'u bugün bile bu kadar önemli kılan şey, kitabın kalınlığı falan değil tabii ki. İnsan ruhunun en kuytu, en derin köşelerine nasıl indi? Gelin şimdi bu sorunun cevabını romanın içinden bazı kilit anlara bakarak bulmaya çalışalım. Proust'un o devasa evrenine girmek için en iyi başlangıç noktası büyük büyük temalar değil, aksine küçücük, mikroskobik bir an. Nedir o an? Bir çocuğun annesinden alacağı iyi geceler öpücüğünü beklerken yaşadığı o derin endişe. İşte bu alıntı her şeyin başladığı yer. Anlatıcımız için bu basit olay, yani öpücük, bir ritüel aslında. Gecenin karanlığına, yalnızlığa karşı bir tür güvence. Ama durun, bu basit teselli aslında çok daha karmaşık duyguları tetikleyecek. Çünkü Proust'ta hiçbir duygu asla göründüğü kadar basit değildir. İşte bakın işin ilginçleştiği yer tam da burası. Asıl mesele sadece o öpücüğü almak değil. Asıl mesele o anın ne kadar kısa süreceğini, ne kadar geçici olduğunu bilmenin getirdiği o inci sızı. Düşünün, daha annesi odaya gelmeden bir kaybetme korkusu başlıyor çocukta. Mutluluğun ta kendisi bir anda hüznünde kaynağı oluveriyor. Proust işte böyle bir şey. Ve Proust'un dehası da tam olarak burada kendini gösteriyor. Sıradan bir iyi geceler öpücüğü, neredeyse kutsal bir ayine, bir komünyona dönüşüyor. Annenin varlığı, uykuya dalabilmek için içilmesi gereken kutsal bir iksir gibi adeta. Bu romanın temel tarzını mükemmel özetliyor aslında. En küçük, en sıradan anları bile alıp, onları derin, psikolojik ve neredeyse ruhani bir anlamla doldurmak. Şimdi o çocuğun iç dünyasından çıkıyoruz ve yetişkinlerin dış dünyasına, yani toplum sahnesine geçiyoruz. Proust, sosyal ilişkileri sanki bir tiyatro oyunu izler gibi izleyen, inanılmaz keskin gözlü bir gözlemci. Ve bu sahnede iki farklı oyun dönüyor. Bir tarafta Burjuva Verudrinlerin salonu var. Burada samimiyet bir performans, sadakat dediğiniz şey ise başkalarını dışlamak üzerine kurulu. Diğer tarafta ise aristokrat Germanteslerin dünyası var. Orada da zeka bir silah, statüse ince ince işlenmiş alaylarla korunuyor. Bu alıntı var ya, Germantes dünyasının havasını tek cümlede özetliyor. Prenses de Laomes, kendinden daha alt sınıfta gördüğü konukları, partinin bir dekoru, sanki kiralanmış figüranlar gibi görüyor. Bu cümle, Proust'un sosyal eleştirisinin ne kadar zeki ve aynı zamanda ne kadar acımasız olabildiğinin en net kanıtlarından biri. Peki, bu sosyal tiyatrodan ne öğreniyoruz? Aslında temel kurallar basit. İnsanlar göründükleri gibi değiller. Her kelimenin, her jestin altında gizli bir anlam, bir güç oyunu var. Proust da bize bu oyunun kurallarını bir bir deşifre ediyor. Şimdi sosyal ilişkilerden daha da karmaşık, daha da çetrefilli bir alana geçiyoruz. Aşka. Proust için aşk öyle huzurlu bir liman falan değil, tam tersi. Fırtınalı, takıntılı ve çoğu zaman acı veren bir duygu. Bu cümle, arzu ve tutkunun ne kadar şiddetli, hatta neredeyse yırtıcı bir doğası olabileceğini gösteriyor. Bakış sadece görmek değil, ele geçirme, sahip olma arzusunun bir aracı. Proust'un dünyasında aşk her zaman içinde bir tür mücadele barındırıyor. Bakın bu döngü, kıskançlığın psikolojisini bize adım adım resmen ders gibi anlatıyor. Saint Loup'un o meşhur restoran sahnesi var ya, işte o tam bir kendi kendine gerçekleştiren kehanet. Her şey nasıl başlıyor? Birinci adımla, o şüpheci bakış. Kıskançlık devreye girince algı öyle bir keskinleşiyor ki her köşe başında bir tehdit görmeye başlıyorsunuz. Sonra ikinci adıma geçiliyor, sessiz suçlama. Sevgilisine olaya bakma derken aslında tam da korktuğu kişiye dikkatini çekiyor. Ve tabii ki kaçınılmaz son, üçüncü adım, kavga. Bu döngü eninde sonunda korktuğu şeyi kendi elleriyle yaratmasına sebep oluyor. Proust'un dehası da bu zaten, değil mi? Soyut bir duyguyu alıp gözümüzün önünde somut, trajik bir sürece dönüştürüveriyor. İyi de bu kadar acı ve endişe dolu bir dünyada hiç mi kurtuluş yok? Proust için cevap sanatta gizli. Sanat, anlatıcıya, dünyaya yepyeni bir gözle bakmayı öğreten, dönüştürücü bir güç.
Bu çok kilit bir fikir. Ressam Elster nesnelere mantıkla değil, şiirsel bir gözle bakıyor. Tıpkı bizim bir anlığına denizin bir parçasını uzaktaki bir sahil şeridi sanmamız gibi. İşte Elster de bu ilk, o en saf izlenimi yakalıyor. Sanat, rasyonel aklımızın koyduğu sınırları kaldırmak demek aslında. Ve Elster'ın bu bakış açısı yavaş yavaş anlatıcının hayatına sızıyor. Şu örneklere bir baksanıza harika değil mi? Masada kalmış artıklar, sıradan meyveler, kirli bir bardak. Hepsi bir sanatçının gözünden bakıldığında birdenbire derin bir güzelliğe bürünüyor. Proust bize şunu gösteriyor. Güzellik öyle olağanüstü yerlerde falan değil, en sıradan şeylerin içinde, onlara nasıl baktığımızda gizli. Ve böylece geldik romanın en büyük, en meşhur temasına, bellek. Yani yaşadığımız an, hatırladığımız an ve zamanın kendisi arasındaki o inanılmaz karmaşık ilişki. İşte bu, romanın tam kalbi, istem dışı bellek. Hani o meşhur sahne vardır ya, çaya batırılan bir Madlen kurabiyesinin tadı, bütün bir çocukluk yazını geri getirir. Bu, bilinçli bir hadi hatırlayayım çabası değil. Bir duyu sayesinde, geçmişin bir anda bugüne hücum etmesi. İşte temel çatışma da burada yatıyor. Anılarımızda idealleştirdiğimiz o büyülü dünya var ya, bugünün gerçekliğinde onu asla bulamayız. Neden? Çünkü o büyüyü yaratan şey mekanın kendisi değil, belleğin ta kendisi. O yüzden geri dönmeye çalıştığımızda hayal kırıklığına uğramamız neredeyse kaçınılmaz. Bu grafik de fikri çok güzel görselleştiriyor. Bir yerin veya bir anın cazibesi çoğu zaman yaşanırken değil, yıllar sonra hatırlanırken ortaya çıkıyor. Belleğimiz gerçekliği süsleyen, ona anlam katan bir filtre gibi çalışıyor. Asıl değerli olan şey genellikle o anın ham gerçekliği değil, belleğin ona sonradan kattığı o büyü. Son sözü yine Proust'a bırakalım. Bu dokunaklı cümle bize her şeyin ne kadar fani, ne kadar geçici olduğunu hatırlatıyor. Sadece insanlar değil, anlam yüklediğimiz o mekanlar bile zamanla kaybolup gidiyor. Geriye kalan tek şey o anların belleğimizdeki hayaletleri. Proust'un bu 3000 sayfalık yolculuğu günün sonunda aslında hepimizin kendi içsel yolculuğu. Peki sizin madeniniz ne? Bir koku mu, bir tat mı, yoksa bir melodi mi? Sizi alıp hangi kayıp zamana götürebilir? Bu devasa romanın bize bıraktığı en büyük miras belki de bu sorudur. Kendi geçmişimizin ne kadar zengin, ne kadar derin bir hazine olduğunu bize yeniden hatırlatması.